Yamaç paraşütü mü daha iyi, yelken kanat mı? Bu videoda bu iki hava aracının kıran kırana mücadelesini izleyeceksiniz arkadaşlar. Ve baştan söyleyeyim, gücenmece, darılmaca yok. Eğer hazırsanız başlayalım. Bu arada videoya devam etmeden siz de fikirlerinizi yorumlara yazın. Bakalım video sonunda aynı fikirde olacak mıyız? Önce eğitimle başlayalım. Yelken kanat eğitimi yamaç paraşütü eğitimine göre çok daha zor arkadaşlar. Koş koş koş! Daha iyi koş! Daha iyi koş! Yamaç paraşütü eğitimini birçok üniversitenin havacılık kulübünde bulma imkanınız var ama yelken kanat o kadar yaygın değil. Yelken kanat eğitimini Türk Hava Kurumu'ndan en sağlıklı bir şekilde alabiliyorsunuz. Orasının da kontenjanları kısıtlı ve kurs süreleri çok uzun. Bir videomda Türk Hava Kurumu'ndaki eğitim sürecini anlatmıştım. Ona şu köşedeki boncuktan ulaşabilirsiniz. Yani burada yamaç paraşütü çok daha kolay, yelken kanat zor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Maliyetten bahsedelim. Yamaç paraşütü çok daha uygun fiyatlara bulunabiliyor arkadaşlar. Yelken kanat gerçekten yamaç paraşütüne göre 2 kat daha pahalı diyebiliriz. Şu an burada net fiyat belirtmeyeceğim fakat açıklamalara bazı notlar koyarım. Çünkü fiyatlar sürekli değişeceği için. Yelken kanat yapmak istiyorsanız yamaç paraşütüne göre 2 kat daha fazla maliyete göze almanız gerekiyor. Toplam ekipman ağırlığından bahsedelim. Yamaç paraşütünde kanat 5 kilogram civarında, harnesi ise 10 kilogram. Yani toplamda 15 kilogramlık bir yükle uçuyorsunuz. Yelken kanatlı ise sadece kanat 25 kilogram, harnesi 10 kilogram dediğimizde toplam 35 kilogramlık bir ağırlıktan bahsediyoruz. Hele ileri seviye yelken kanatlarda buna 7 kilogram daha ekleyelim. Yani 42 kilogram civarında bir ağırlıkla tepeden aşağı koşmanız gerekiyor. Yani yamaç paraşütü çok daha hafif ve kolay. Abone olup videolara yorum yaparsanız çok sevinirim. Taşınabilirlikten bahsedelim. Yamaç paraşütü büyükçe bir sırt çantası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Birazcık ağır bir sırt çantasıdır fakat iniş yaptığınız yerden bir şekilde dolmuş otobüse binip evinize dönebilirsiniz ya da uçmak istediğiniz yere o şekilde seyahat edebilirsiniz. Fakat yelken kanadı taşımak için arabanın üzerine mutlaka uygun aparat yapıp onunla birlikte taşınması gerekiyor. Yani taşınabilirlik konusunda yamaç paraşütü kesinlikle önde. Şimdi de uçuş hazırlığından bahsedelim. Yamaç paraşütü gerçekten 5 dakikada uçuşa hazır hale geliyor. Sadece çantasından çıkarıp açıp bağlantılarınızı yaptığınız zaman uçacak hale gelebiliyorsunuz. Yelken kanatta ise bu süre 15-20 dakikaları buluyor. Bazen ileri seviye kanatlarda 25-30 dakika kadar da sürebiliyor. Çünkü bir sürü batenler var. Onları bağlayıp kanadı gerdirip uygun pimleri yerine geçirmek gerekiyor. Daha detaylı bir şey olduğu için yelken kanadın kurulum süresi maalesef daha uzun. Ya yelken kanadı iyice yerdik. Lan bu nasıl bir işkence diyeceksiniz ama işin sonu öyle değil. Devam. Kalkış şartlarından bahsedelim. Yamaç paraşütü küçük bir alandan hafif bir rüzgarda bile kalkış yapabilir. Fakat 20 kilometrenin üzerinde rüzgarlarda kalkış yaparken zorluk çekersiniz. Eğer tecrübeniz yoksa o rüzgarda sürüklenme ihtimaliniz bile olur. Yelken kanatta ise bir koşu alanına ihtiyaç duyarsınız. Emniyetli bir şekilde kanadı hızlandırmanız gerekir ve biraz daha fazla rüzgar ihtiyacınız olur. Fakat yüksek rüzgarlarda da yelken kanatta çok rahat edersiniz. Örneğin 35 kilometre rüzgarda bal kaymak gibi uçarsınız. Birçok yamaç paraşütü pilotu kenarda rüzgarın dinmesini beklerken siz çok keyifli bir şekilde havalanıp irtifaya çıkabilirsiniz bile. Uçuş rahatlığı. Yamaç paraşütü kesinlikle çok daha rahattır arkadaşlar. Oturduğunuz yerden 2 fren ipi, bir speed bar kullanarak çok da fazla efor sarf etmeden istediğiniz gibi uçabilirsiniz. Yelken kanat daha aktif pilotaj gerektirir. Bazen dönüşlere girmek için ve termin içinde türbülanslı havada kontrol etmek için daha fazla güç kullanmanız gerekir. Uçuş pozisyonu çok rahatsız değildir ama yamaç paraşütü tabii ki burada kesinlikle çok daha rahat diyebiliriz. Bir de şu var tabii, oturarak uçan kuş gördünüz mü siz hiç? Uçuş performansı. Yamaç paraşütü hafif olduğu için küçük termiklerde daha kolay irtifa kazanabilir. Fakat karşı rüzgarda fazla mesafe kat edemez arkadaşlar. Mutlaka rüzgarı arkadan almanız gerekir uzun mesafe gitmek istiyorsanız. Yelken kanatta ise daha zor irtifa alırsınız. Termikler daha geniş olması gerekir sizin için. Fakat yelken kanat yamaç paraşütüne göre 2 kat daha fazla süzülür. Bazen ileri seviye kanatlarda karşı rüzgarda da ciddi mesafeler kat edebilirsiniz. Örneğin benim Ayaş'ta uçtuğum 50 kilometrelik mesafede giderken karşı rüzgar, gelirken arka rüzgarda. O videoyu şu köşeden izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim havacıların korkulu rüyası türbülans meselesine. Yamaç paraşütü türbülanstan ciddi şekilde etkilenir arkadaşlar. Kanat kapanabilir, yön değiştirebilir, kontrolden çıkabilir. Dolayısıyla yamaç paraşütünün eğitiminde acil durumlar standart bir prosedür olarak geçer. Eğer yüksek irtifaya çıkacaksanız, termik uçuş yapacaksanız bundan önce SIV adı verilen bu acil durum eğitimlerini mutlaka almış olmanız gerekir. Yelken kanat ise sağlam bir iskelet yapısına sahip olduğu için türbülanstan neredeyse hiç etkilenmez diyebiliriz. Rahat bir şekilde sert rüzgarlarda, sert havalarda uçuş yapabilirsiniz. Dolayısıyla havada kafamız çok rahat diyebiliriz. Şimdi de uçuşun en önemli kısmı olan inişten bahsedelim. Yamaç paraşütü küçük alanlara çok daha kolay iniş yapabilir arkadaşlar. Zaten uçuş hızı düşük olduğu için bir de fren yaptırdığınız zaman kanat neredeyse koşu hızınızın altında yürüme hızınıza kadar yavaşlayabilir. Yelken kanatta ise hem uçak gibi iniş planlamanız gerekir.
Çünkü süzülme oranı daha yüksektir ve daha geriden yaklaşmanız gerekir. Ayrıca iniş anında kanadı minimum 30 kilometreye kadar yavaşlatabilirsiniz. Daha fazla yavaşlatabilmek için flare hareketini yapmanız gerekir. Flare dediğimiz hareket iniş anında kanadı karşıya doğru çevirip durdurmanızı sağlayan hareket. Bu hareketin zamanlaması çok önemli arkadaşlar. Erken yaparsanız kanat birden yükselebilir. Geç yaparsanız da göğüs üstü inmiş olursunuz. Dolayısıyla bunu pratize etmek ve buna alışmak da biraz daha zaman gerektirir. Yelken kanadı indirmek, yamaç paraşütünü indirmekten gerçekten çok daha zor. Şimdi uçuş yaptık, indik. Tekrar bir uçuş daha yapmak istiyoruz. Bu nasıl olacak? Yamaç paraşütünü hızlıca toplayıp arabaya tepip tekrar tepeye çıkıp kolayca tekrar uçuş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama yelken kanatta toplamak zaten 15-20 dakika. Arabayı yükledik, tepeye çıktık, arabadan indirdik, tekrar kurulum yaptık. Yine bir 20-30 dakika kadar zaman alacak. Dolayısıyla ben genelde normalde özel bir sebebi yoksa tekrar uçuşu hiç planlamıyorum. Ama eğitim veya başka yarışma gibi sebeplerden dolayı ikinci, üçüncü kez kanat kurmak mümkün. Tabii bu sırada zaman geçiyor. İşte rüzgarı kaçırıyorsunuz, hava değişiyor. Uzun mesafe gitmek istiyorsanız daha erken kalkış yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla yamaç paraşütünde tekrar uçuş yapmak yelken kanada göre çok daha kolay diyebiliriz. Evet, şimdi bir özetleyecek olursak yamaç paraşütü daha hafif, kolay ve efor gerektirmeyen bir spor. Hem eğitimi daha kolay alabiliyorsunuz hem kolayca icra edebiliyorsunuz. Yelken kanat ise daha fazla güç gerektiriyor, daha fazla efor gerektiriyor. Zahmetli, taşımak için araç kullanmanız gerekiyor. Eğitimi daha meşakkatli. Fakat bunun karşılığında size havada daha yüksek performans veriyor ve uçuş emniyeti de yanında bedava. Evet, adil bir kıyaslama yaptığımızı düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz muhabbet ederiz. Bir sonraki videoyu şuradan izleyebilirsiniz. İyi uçuşlar. Görüşürüz.